Emre yükselen Emre yükselen Together we'll fly forever 우리와 영원히 우리와 영원히 We'll fly forever Emre Hoca We'll fly forever Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 Emre 세상이 우리를 불러 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll fly forever Emre Hoca 넘어져도 괜찮아 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back always on the track 멈출 수 없는 beat Emre Hoca 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night Emre yükselen Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 Emre 세상이 우리를 불러 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll fly forever Emre Hoca 넘어져도 괜찮아 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back always on the track 멈출 수 없는 beat Emre Hoca 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night Emre yükselen Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Emre Hoca. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. ¡Oh! ¡Emre, Emre Hoca! Volaremos por siempre, Emre. ¡Oh! Emre Hoca. Volar Emre Hoca. Hoca. Emre Hoca. No importa si caemos,
Cuando juntos no hay temor, estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. Tu voz está en nuestros corazones, en lo profundo sentimos el alma que mostré. Este camino que recorremos juntos, nunca lo dejes. Abre los ojos, Mira hacia la luz, en la noche por siempre brillará. En Breyucelén, en Breyucelén, juntos volaremos por siempre, con nosotros por siempre. Volaremos por siempre. Con nosotros por siempre. Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor.
Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Emre Hoxha. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. ¡Oh! ¡Emre, Emre Hoxha! Volaremos por siempre, Emre. Emre Hoxha. Volar Emre Hoxha. Hoxha. Emre Hoxha. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. Tu voz está en nuestros corazones. En lo profundo sentimos el alma que mostré. Este camino que recorremos, sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Emre Hoxha. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Volaremos por siempre. Hey. Emre Hoxha. Hey. Emre Hoxha. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir pazar günü daha sizlerle beraberim. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Nasıl geçiyor haftanız? Umarım iyi geçmiştir, keyifli geçmiştir. Sevgili arkadaşlar, biz çok güzel bir Antep ve Urfa gezisi yaptık. Daha doğrusu Erdem Koleji'nin Voice of Erdem yarışmasında şahane yetenekler dinledik. Özgün, bu sene inanılmazdı. Bu sene, geçen sene de çok yetenekli çocuklar vardı ama bu sene artık böyle yarışma kendini her geçen günden daha geliştirdi. Belki sahneyi görmüşsünüzdür. Yani bildiğiniz Özgün içerisi bir TRT stüdyosuydu ya. İnanılmaz bir şeydi yani. Ve içerisi 1600 bilet, Özgün sadece 4 saat içinde tükenmiş. Ya böyle bir şey ben hiçbir yerde görmemiştim. Sold out tamamen. Sevgili Melis Fis ve Canan Anderson'la beraberdim. İnanılmaz keyifliydi. Bütün Antep'te bizleri sokakta selamlayan, orada bizi ağırlayan, herkese katılan, izleyen, herkese yürekten teşekkürler. Bizi evimizde hissettirdiniz. Hakikaten buradan bir borç biliyorum. Çok mutlu olduk. Sonra Urfa'ya geçtik Özgün. Urfa'da gezdik. Göbekli Tepe'ye gittik. Orada arkadaşlarla tanıştık. Güzel anılar biriktirdik. Şunu söyleyeceğim size. Antep'teyken bazı arkadaşlar, genç arkadaşlar geldiler yanıma, dediler ki hocam biz karavanı istiyoruz okulumuza. Açık ve seçik. Bize karavanı getir dediler. Ben de baş üstüne dedim. İnşallah yakın zamanda çok büyük bir turne haberimiz olacak size arkadaşlar. Hatta sizden de toplulukta yazacağım. Nereye gelmemizi istersiniz diye açık başvuru bırakacağım Özgün. Açık bırakacağım. Ve gidebildiğimiz ne yer varsa arkadaşlar inşallah hepsine ulaşmaya çalışacağız. YouTube topluluktan lütfen, yayın başında bildireyim, YouTube topluluktan bu mesajımı lütfen bekleyiniz. Oradan cevapları alacağım sizden, tamam mı? Çok sevgi selamlar. Peki. Nasılsın Özgüncüm? Gizemcim, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Macaristan'da durumlar nedir? Bugün seçim var. Ortalık yangın yeri diyorlar. Aynen, bugün her seçim olduğu için her yer kalabalık. Hadi. Adım atacak yer bulamıyorsun. Ay, Özgün'le biz konuşuyorduk. Macaristan'da durum nedir falan diye. Özgüncüm sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım hocam. Güzel olsun, iyi olsun inşallah her şey. Neler yaptınız, nasıl geçiyor hayat sizin de arkadaşlar? Çete de şöyle bir bakayım bir yandan. Özgün'üm sen de müzik dünyasında neler oldu bu hafta? Hızlı bir giriş yapalım bugün yayına. Evet hocam, yani bu haftanın en büyük üzücü haberi, yani sanki yani Amerikalı büyük bir star, İngiliz büyük bir star ölmüş gibi herkesin tüm dünyada çok üzüldüğü bir haber. Hindistan'ın en büyük müzisyeni
Ayşe Bosle'nin vefatı. Çok yani dünya tarihi için çok büyük bir müzisyen. 92 yaşındaydı. Dün Bombay'da hayatını kaybetti. Biz Türkiye'de Ayşe'yi Avara Hun şarkısıyla, Avare diye söylenen Avara Hun şarkısıyla biliyorduk. Aynı zamanda da Guinness Rekorlar kitabı sahibi bir müzisyendi. Çünkü bilinen resmi olarak 12.000, resmi olmayanlarla birlikte 20.000 şarkı kaydetmiş. Bu da dünya tarihinde onu en fazla şarkı üreten müzisyen yapıyor. 83 yıldır aralıksız olarak Bollywood filmlerinde müzikler yapmış. Ve bir sürü şarkısı da inanılmaz etkiler yaratmış dünyada. 4 oktavlık bir ses ve Vay be. evet, Özgün mikrotonal kimdi? geçişleri- Bir atar mısın ya bana, kimdi? Ayşe Bosle şeye atıyorum. Sen bir at chat'e. bakayım bana chat'e. Merak ettim çünkü. Okuma stili ve aynı zamanda da şeyde o işte bu mikrotonal geçişlerle bu ment dedikleri bir kaydırmalar falan varmış. Bunu pürüzsüz yapması, bir de işte hiçbir zaman ses sıkıntısı yaşamaması, yani çok hayatı boyunca tertemiz, makineler olmamasına rağmen, ototun olmamasına rağmen sanki ototunu okuyormuş gibi düzenli ve sakin bir şekilde okuması, sıkıntısız, onu çok özel yapmış ve aynı zamanda da sesini enstrüman gibi kullanan, özellikle kardeşi Lata ile birlikte bunun üzerine çok çalışan bir müzisyen. Bir vokal bukelemonu deniyor. Allah Lata Allah, Voice, neymiş bu vokal ya? Vallahi bukelemonu merak ettim. deniyor. Aynı zamanda da psychedelic rock denen tarzın yaratıcısı. Vay Burada vay da vay. işte Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca'yı çok etkilemiş. Anadolu Rock'ta çok önemli bir etki yaratmış. Ve aynı zamanda da Orta Doğu ve Arap dünyasını etkilemiş, çünkü Bollywood müziklerinde kullandığı, filmlerde yaptığı, özellikle dramatik filmlerde yaptıkları bol yaylı gruplu, darbukalarla süslenmiş ve vokal olarak ağlar, acı çeker gibi okuma stili Arap dünyasını etkilemiş ve damar denilen arabesk müziği yaratmış. Ve bu nedenle de büyük üstad Orhan Gencebay diyor ki yaşayan en büyük müzisyen diyor arabeskimiz için. Vay be. Ayşe Bosle'ye Türkiye'de de etkilediği şarkıcılar arasında Ferdi Tayfur, Allah Müslüm Allah. Gürses ve şey var, Neşe Karaböcek birebir çok etkilenmiş okuma stili olarak da. Vay be. Aynı zamanda Dum Mara Dum diye bir filme yaptığı şarkı dünya çapında patlamış ve bununla da Grammy'ye aday olmuş. Bu Dum Mara Dum da psychedelic rock'ın ilk üretimi, etnik rock müziğin ilk üretimi kabul ediliyor. Türkiye'de de işte dediği gibi Avara Hun şarkısıyla tanınıyor. Başka şarkılar da Ha, meşhur Avaramo. Evet ya. Avareyim diye Evet. Zeki Müren tarafından da söylenmiş. O Evet. yapımcısı, bestecisi Aa. ve söyleyeni. Yaklaşık 40.000 aktriste ses olduğu, playback olarak, yani hit filmlerinde o arkadaki sesin o olduğu söyleniyor. O yüzden de şu anda dünya bu acı kaybı konuşuyor ve dünya tarihinin son 100 yılın damgasını vurmuş en önemli müzisyenin kaybını olarak duyurdular. Buradan tüm Evet. Hint ve Bollywood dünyasına başsağlığı dileyim. Aynı zamanda da bir yandan da müzik festivalleri çok gündemde. İşte Coachella, Los Angeles yakınlarındaki Pan. Bu arada Özgün, çok özür dilerim. Coachella dediğin anda hemen gireyim. Chatten sürekli Morat istiyorlar. Fakat Morat'ın Coachella performansı şu an hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde gözükmüyor. Haberiniz olsun. Yani varsa linkinizi atın ama ben bulamadım yani. Bazı performanslar muhtemelen dönmüyor Coachella'da. Buyur, devam et Özgün'cüğüm, özür dilerim. Bir de Coachella'da şimdi bugün ilk haftası sona eriyor. Cumartesi ve pazar günü yapılacak. Önümüzdeki haftada son cumartesi pazar performansları yapılacak. Çok büyük sanatçılar sahnede ama işte 2 gündür beklenen Anima'nın EDM müziğin ve elektronik müziğin büyük isimlerinden Anima'nın performansı yapılamadı. Çünkü şu anda Kaliforniya'da rüzgar sert esiyormuş ve büyük LED ekranlar kurulmamış. O yüzden de LED ekranları kullanacak müzisyenler şeylerini yapamıyorlar. Ve aynı zamanda da Liza ile birlikte yaptıkları yeni şarkısının lansmanı yapılacaktı, onu da yapamadılar.
O yüzden de bayağı bir hayal kırıklığıyla geçiyor Coachella. Ama ilginç performanslar var. Çok büyük etki yarattı. Özellikle Coachella'nın bitimiyle birlikte akşamları yapılan Neo Karnival ünlü akınına uğradı. Dünyanın her yerinden. Türkiye'den de ünlüler oradaydı. Ve fütüristik boho diye bir konsept belirlendi. Orada işte insanlar bu tarz kıyafetlerle, klasik bohem ve cowboy çizgileri taşıyan kıyafetlerle geldikleri için de yani moda dünyasını da çok etkiledi. Zaten Coachella'da konuşan büyük ihtimalle chatte de yazılıyor. Konuşulan isimler de var. Hocam şuna bakın. Evet Şu evet, çok fazla efsaneydi var. diye. Çok fazla Aynı var. zamanda da Ultra Müzik Festival yapılıyor Yeni Zelanda'da. Orada da şey var. Bir de Coachella ile birlikte YouTube ilk defa bir şey denedi. Ne denedi? Coachella'nın resmi kanalında Multiview denen bir özellik aktive edildi. 4 canlı yayını aynı anda açtılar. He. Tüm sahneleri, tüm performansları aynı kanalda izleyebiliyorsunuz. Şu anda. 4 canlı yayın özelliğini getirdiler. Multiview özelliğini. Hatta 5 canlı yayın. Bu After Party'yi yayınlamasıyla birlikte. Aynı zamanda da Avrupa'ya geçtiğimizde de Eurovision şarkı yarışmasının sahnesinin kurulumu başladı. Teknik provaları çok az kaldı ve bütün Eurovision temsilcileri de şu anda Amsterdam'da dün sahne aldılar, bugün de sahne alacaklar. Onlar da promo turlarında da devam ediyorlar ve aynı zamanda da BTS'in dünya turnesi başladı. Tabii ilk iki konser büyük ses getirdi. Haftada bunlar konuşuldu. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi chat'tekileri şöyle bir okuyorum. Ajda Pekkan Manifest konserine bakar mısınız hocam? Vallahi Twitter'da önüme düşen şeyler, canlı bir performans yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani canlı performanslar olursa onları izleriz arkadaşlar. Yani stüdyo yapılmış şeyleri artık izlemekten açıkçası haz almıyorum bu tür şeylerde. Başka neler var şöyle bakayım. Bayağı aldım aslında ben şu an. Murat Coachella baktım fakat şey bulamadım. Yani Coachella performansı dediğim gibi daha henüz videoları herhalde internete düşmüş değil pek çoğunun. Onlara o geldiği zaman bakarız. Jiva'yı isteyenler var. Time'in performansı var. Mon Laferte var. Ben bir şeyler aldım. Eurovision canlı var. Eurovision ya ona bir durun. Güney Zelenova Eurovision çoğu iken canlı performansı hazır. Jiva'nınkine bakar mısınız? Jiva'nınkiye baktık. Galiba baktık Özgün, ben öyle hatırlıyorum geçen haftalarda. Bu arada şöyle Ben Favorito diyor ki 14-15 Ağustos'ta Yeni Kapı İstanbul Festivali'nde 80s, Kivon Eumbi, Monsta X, Sunmi, 5 Eylül P1 Harmony Live Park'ta olacakmış. Büyük olay, büyük organizasyon var. Devamının yolunu açar diyor. Evet, K-pop'un gerçekten şu dönemdeki en önemli yıldızları İstanbul'da olacaklar. Bu arada bizim de bu çarşamba günü çok önemli bir yayınımız olacak. Onu da lütfen kaçırmayınız. Biz de bu hafta ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bomba gibi bir canlı yayınla sizlerle buluşacağız. Stray Kids özel yayını gelecek bizde de 15 Nisan günü. Kaçırmayınız. Emre Yücelen.com'a şimdiden hemen abone olunuz diyeyim ben. Çünkü özel yayın olacak, kapalı yayın olacak yeniden. Bildiğiniz gibi. Peki. Stray Kids bu çarşamba. Vina Del Mar olsun. Ben o grubu yaptım. Yaptıktan sonra lap diye Morat'tan telifi yedik, silindi o video. O nedenle kanalda yayınlayamıyorum ama Emre Yücelen.com'a yükleyeceğim hepsini. Originals olarak yükleyeceğim onları yakında. Bittiği zaman. Liza Bad Angel, Abi Jiva, Jasko, canlı. Manifest daha iyi şarkısını açar mısınız? Hayır. Manifest bir gün canlı okuduğu zaman, daha canlı okumaya başladıkları zaman hep beraber inceleriz. Bakalım başka. Sueda net ihtimal söylüyor. Manifest Sueda valla geçen şeyde Özgün Antep'te Sinem isimli bir öğrenci çıktı. Daha henüz çok genç yaşlarda bir ihtimal okudu. İnanılmaz ya. O videolar düşsün. Hakikaten inanılmazdı. Gerçekten çok yetenekli çocuklarla karşılaştım orada. Çok etkileyicilerdi. Peki ben böyle ağır ağır başlayayım bakayım. Hem yayın sırasında da bir şeyler gelirse oradan devam ederiz. Türkmensoy attığın link çalışmıyor. O linki bir kontrol et. O link açılmıyor. Evet. Hocam dün konser verdi Eurovision. O yüzden yazılıyor. Canlı sergilendi. Elorino atıyor. Ne canlı sergilendi bilmiyorum. Anlamadım. Provalarda ama provalarda diyorum. Ha, Jasko'yu orada söyledi. Jasko'yu Can söyledi şimdi. Bakalım. Jasko Jiva Live. Değil mi? Bir girelim bakalım neler geçiyor. Amsterdam'da galiba işte. Amsterdam.
Civa Casko Official Music Video. Bu değil. Şu var. Eurovision 26 Live Concert 2026. Burada bir şeyler var. Road to Vienna. Bu mu? Evet. Bir aşağıdaki hocam. Bu değil. Tamam. Şu. Daha kötü çekim. Bir sürü kişi çekmiş. Ama yani şey değil bu kayıtlar hani. Birini eliyle çektiği kayıtlar. Evet, Cemile'yi daha önce izleyen kişiler olarak çok iyi söylemiş. Let's go. Seyirciye bak, yıkılıyor. Yani albüm gibi okuyor işte yani. Hiç en ufak bir sallanma yok, bir şey yok. Tertemiz bir şekilde performansını sergiliyor. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Nefis bir mezo. Fransa'da canlı yaptı mı? Tertemiz ya. Go! Go! Abi yani Jiva, yani Cemile'nin en büyük şansı gerçekten bu daha önce de gösterdiği, hep söylemiştim de. Cemile'nin en büyük şansı, Cemile gerçekten bir yarışma şarkıcısı. Net. Yani Cemile'yi normal izlediğiniz zaman Cemile size yani güzel diyorsun, hoş diyorsun falan ama Cemile Özgün o sahneye çıktığı andan itibaren, yani bir final performansı veya kendiniz yaptığı işi sergilediği andan itibaren çok büyüyen bir şarkıcı. Sanki o değilmiş de başka biri varmış gibi sahnede bir hava estiriyor. Gerçekten şu sahnedeki performansı, izleyici etkileşimi çok enerjik, değil mi? Başka bir şeye dönüşüyor yani bir anda. O nedenle mesela ben sosyal medyada çok görüyorum Cemile ile alakalı. Okuma tekniği, şarkıcılığı gerçekten çok iyi bir şarkıcı bu arada. Çok, yani tam bir finalist şarkıcı. Sosyal medyada şunu görüyorum. Genelde bazı Azerbaycanlı dinleyiciler yani işte bu sene de çok iyi olmayacak gibisinden şeyler söylüyorlar. Ben ise şöyle düşünüyorum Özgün. Onu da söyleyeyim. Yani biz bütün Eurovision'u izledik emreyücelen.com'da. Hepsine baktık, bütün parçalara. Cemile'de şöyle bir fark var. Diğer bütün herkesten farklı. Her şarkıcının final performansı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz yerlerde geziyor. Yani biri, biz diyorsak ki mesela 5. olacak, atıyorum 6. oluyor, 7. oluyor, 4. oluyor. Buralarda böyle bir yakın şey geziyor ama Cemile çok orijinal bir şarkıcı. Cemile'den yani böyle dinlediğinde bazı, dedim ya, böyle olumsuz düşünen arkadaşlar bence Cemile'yi final gecesi izlediklerinde seyircide de çok farklı bir etki bırakabilme şansı var. Bu nedenle Özgün, Cemile'nin ben final gecesine bunu taşıyabileceğine inanıyorum. Bu becerisini taşıyabileceğine inanıyorum. Ben mesela hocam Ses Azerbaycan'ın provalarında da izledim. Aynı kalitedeydi.
ertesi gün canlı yayında da aynı kalitedeydi. Doğru. Canlıya çıktığım başka bir şey Cemile. Ve ben Cemile diyorum, özür dilerim. Anlamıyor bazı arkadaşlar. Cemile mi diyorlar? Civa. Fakat ismi Cemile biliyorsunuz. Daha önce yarışmalara katılmıştık. Biliyorsunuz Ses Azerbaycan'a gitmiştik. Cemile oranın şampiyonu, birincisi. Kendisiyle orada da sohbetimiz var. Açar izlerseniz hep muhabbetler var. Yanımıza gelmişti, sohbet etmiştik. Benim inancım Cemile'nin o gece estireceği. Ne yaparsa yapsın estirecek ve o kendini finale atacak enerjiyi ve kuvveti, beceriyi sergileyecek. Burada da yani bir tanıtım performansındaki performansı bu. Düşünün yani. Of. Evet çok keyifli. Burada başka performanslar da sergilenmiş ha. Bayağı biraz önce dikkat ettim, şey vardı. Linda şu ikili de söylemiş bir şeyler. Ben bunları merak ediyorum. Çünkü ben mesela bu Finlandiya'nın birinci olacağına inanmıyorum. Ya gördüğünüz gibi hemen bir şey düşüyor. Farkında mısınız? Bir şey var yani. Ya kemana falan giriyor ama. Bakalım ya, bu kadar böyle tahminlerde önde olması, yani keman sallamalar falanla olacak mı acaba? Ben çocuğun canlısını çok merak ediyordum. İnşallah şansına evet iyi gitsin Cemile'nin. Kadın o da canlı çalmıyor. Çok acayip ya. Bakalım neler olacak. Fransa'yı merak ettim. Acaba onunki nasıl? Ne yazsak çıkar? France Eurovision Monroe Live desek çıkar mı? Ne yazdım da böyle ranca yazarsak Duncan Lawrence çıkar tabii. Luen çıktı. Haydi bakalım. Neydi özgün adım kızcağızın? Monroe. Marilyn Monroe'nun Monroe'su. Monroe. 2025 yazmışım da ondan patates tabii. 25 nereden çıktıysa. Şimdi şurada çıkmış. Dur bakayım nasıl? Bir şey. Özgün nefis okuyor canlısı. Evet. Vay. Çok güzel okuyor ama şarkı çok düşük ya.
Ya bak hiç seyirci de nabız atmıyor, görüyor musunuz? İzleyin. Ya herkes izliyor Özgün. Bir sessizlik içinde izliyorsun sürekli. Tabii şimdi parçanın klibi çok güzeldi Özgün. Ya. O sahnede yok. O nasıl yapacaklar bakalım. Çok çalışmaları gerekecek. Bazen bazı şeyler kliple çok farklı bir yere geliyor. Ama yani sahnede onu canlı seslendirmek başka. Buyur Özgün. Dün Veronica'da canlı okudu hocam. ilk kez. Hemen bakalım. Daha önce canlı okumamıştı hiç. Evet, dur bakalım ne yapıyor. Veronica'nın enerjisi nasıl bakalım. Fusaro. İlginç bir şey. Bak canlılarda her şey değişiyor gördüğün gibi. Bütün enerji başka bir şeye döndü. Oh. Aynı sahne mi? Nordic Eurovision Party'miş Evet, bu. Amsterdam. My name is Veronica Bu Nordic. Fusaro. And I have a song called O bayağı çatır çatır. Harbi orkestra var ha. Baksana bütün seti kurmuş. Mikrofonlar bilmem neler, gitar setleri. Helal be Veronica. Thank you so much for being here. Bakalım neler olacak. Alice, your pretty green eyes are magic. My precious prize. I've studied your ways, the way you behave. Could I spill my secrets to you? Alice, let me inside. I promise I'll be polite. No, I want to make you mine, so you're looking so sad. Efendim? Bu değildi dünkü. Bu Nordic zaten diyorum. Nordic Festival bu. İşte bu ya halk playback olabilir. Şu. Canlı okuduğu vardı Zara. Amsterdam'da. Bu da aynı. Amsterdam'ı bulamadım. Happy Day var. Yok bu değil. Amsterdam yazayım bakayım. Bir İtalyan çocuk var. Şu var. Başka yok Özgün. O düşmemiş. Yok mu hocam? Yok, yok. Ben başka bir şey izledim de. Ha, bu değil. Yani şu an düşmemiş. Bir sürü kişi var düşen. Veronica, Alice, Nordic. Hep Nordic Eurovision Party'ye katılmış Özgün. Switzerland. Evet hep Nordic. Sadece orada canlı söylemiş. Bir sürü var, konser şeyleri var da. Yok. Belki de katılmadı Amsterdam'a. Ya ben bir şey izledim de hocam. O Ya da atılmamış buraya. Düşen bir şey yok yani. Bak Nordic hep Her Nordic. şey- Yok. Switzerland. Şu- Yok. Ben bulamadım. buldum hocam, şey atıyorum size. At bakayım. Alice. Çok düşüktü giriş. Çok. Çok bayağı böyle ölüyor parça. İşte bazen stüdyo performansı çok yanıltıcı abi. Ya, stüdyo performansını bu nedenle çoğunlukla izlemiyorum ben işte. Bak şimdi canlıda Your pretty green eyes are magic. bu mu Özgür? Switzerland ama bu da. Başka bir şey bu. Aynı parti değil bu. Frankfurt Özgün bu. O zaman ben bunu izlemiştim Aa. de bu zannettim. Bu da değil. Yok oraya gelmemiş. Amsterdam'da yok. Ben söyleyeyim yani. Peki. Bu akşam da çıkabilir. Olabilir. Mon Laferte, Tufalta Decorer bu çok efsane şarkısıdır ama bu parça teliflidir çocuklar. Bunlar olmaz yani Mon Laferte'nin bunları. Weibo'yu Black Glitter var. Eurovision Song Contest Deutschland. Bu katılmış etmiş de olmamış falan. Efsane rock performans falan filan. Ben bunu izledim ya. Gönderdiniz ya bunları. O kazanamamış. Ya daha fazla Eurovision izlemeyeceğim ya. Özel yayınlarda bakarız olmazsa yani. Şöyle bir şey var. Burada bakalım ne var. Biraz farklı şeyler bulalım. Biz o kadar kırılgan ve belirsiziz. King Nu Delik. Korece bir şarkı bu da. Neymiş bu? Bayağı altında yıkılıyor. Çok dokunaklı bir performans. 2. dakikada başlıyor falan filan yazmıştın değil mi? Ekip sen mi göndermiştin bunu? Geçmiştin izlememiştiniz aynen. Bir de aynısı oldu. Pek ilgimi çekmedi ya.
Baneva'nın gelişimine çok şaşıracaksınız hocam. Canlı performans. Vallahi bilmiyorum. Geçen izlediğim Baneva'nın pek bir gelişimi olduğunu görmedim ben. Çok böyle havalı. Nefes ala ala sürekli. Bu arada Alp Tezcan, mutlu pazarlar dilerim Emre Hocam. Sizden 90'lardan hatırladığınız Asya'nın ses analizini rica ederim. Duru ve tertemiz sesi var. Bir de sizden duymak isterim. Linkin çalışmıyor Alp. Bir kez daha lütfen at. Yani şeyini aldım. Çok teşekkür ederim. Ama linki buradan gönder. Biz yakalayalım o linki. Bir de Tamam mı? İbo Buyurun. Show link atmış da o İbo Ah. Show tehlikeli. İbo Show mu atmış? Ben açamadım Sildiriyorlar zaten. tabii o. Asya'nın affetmemini atmış da o İbo Show. Başka bir şey atarsan çok sevinirim. Bu bir Japonca gibi ya. Kore gibi değil bu, değil mi? Korece mi bu? Biraz ortalama geldi bana çocuklar be. Bir şey hissettirmedi bana yani bu. Özellikle dramatizm üzerine kurulmuş ama vokal çok o dramatizmi yansıtıyor mu bilmiyorum. Sürekli nefes alarak. Yani o acıyı veriyor ama birazcık böyle bana tam geçmedi açıkçası. Ha, şahıs analizi gördüm. Bu arada bir tane istek. Bir saniye. Tam kaçırdım mı acaba? Şahıs analizime bakabilir misiniz? Hürriyet Metin. Lütfen yorumlarınızı çok merak ediyorum. Arkadaşlar lütfen şahıs analizi isteyenler özellikle belirtsinler. Yakalayalım. Kaçırmayalım sevgili arkadaşlar. Instagram'dan bir istek göndermiş. Bakalım benimki. Evet. Huriye. Utanma yok bir çaresi, bakındım boş duvarlara. Bu isyanlar neye yarar, bu dil susar zaman zaman. Gidenler çok mu mutlu, bak üzüldük hep kalanlara. Bile bile yakıyorlar, bizi bile bile yakıyorlar. Utanma yok bir çaresi, bakındım boş duvarlara. Bu isyanlar neye yarar, bu dil susar zaman zaman. Gidenler çok mu mutlu, bak üzüldük hep kalanlara. Bile bile yakıyorlar, bizi bile bile yakıyorlar. Ya şimdi genel olarak bu okuman güzel aslında. Enstrüman çalıp söylemen de çok güzel sevgili Huriye. Ama şarkı söylemek sadece böyle bir melodiye veya bir şeye eşlik etmekten geçmiyor. Yani tamamen senin hikayeni dinlememiz gerekiyor. Çok rutin bir şeye devam ediyorsun. Dın dın na 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 dın. Belki parça böyle bir parça yani. Çok donuk bir parça üzerindesin. Parça hareket etmiyor. Sana bir şey hikaye yaptırmıyor parça. Bazı seslerde tizlere doğru çıktıkça böyle geri kaçtığını görüyorum. Tam oturmadığını görüyorum. O nedenle genel bir donukluk var. O ya söylediğin tarzla alakalı ya senin şarkıcılığın henüz daha tam bir nasıl diyeyim kişileri etkilemeye yönelik söylememenle alakalı. Çünkü şarkıcının içinde tiyatro yoksa şarkıcılığın etkisi karşılıklı konuşmaya dönmez. Monolog olur. Sadece kendin konuşursun kendinle. Biraz kendine söylüyor gibisin. Hani birine söyleme. Yok bir çaresi. La ra 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 ra. Biraz esneyerek ve yavaş. Parçayı daha çok kelimeleri tane tane anlatmayla derdin olması gerek. Ama genelde bu son dönem rapçilerin böyle bir derdi yok.
Hiç öyle bir dertleri yok. Yani stüdyo şarkıcısı çoğunluğu, canlı zaten çoğu hiç söylemiyor. O nedenle o stüdyo sound'u güzelse orada bırakıyorlar. Sen de bunu dinlediğinde veya parçanın kime ait olduğunu da bilmiyorum arada, kusura bakma. Derya Ulu'ya ait bir de parça. Şimdi Derya Ulu bunu böyle söylemiyordur. %100. Başka bir şeydir bu. Seninki biraz böyle rap sound'unda bir şey gibi olmuş. Remix gibi yapmışsın aslında. Bile bile Derya Ulu. Mesela bakalım orijinaline. Yakıyorlar. Canlısı var mı? Yani. Şöyle kısayım sesi. Bakalım. Can elimden vurmasa bari. Utanma yok bir çaresi. Bakındım boş duvarlara. Parça bu değil mi? Evet, sen slow söyleyince parça öyle olmuş ama parçanın orijini. İsyanlar neye yarar, bu dil susar zaman zaman. Bir de parçanın içinde ne var tabii ki, o ritmin içinde Derya Ulu'nun çok dramatik. Çok mu mutlu bak, üzüldük hep kalanlara. Ama o da aslında çok şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? O temponun içinde bir hikaye anlatıyor. Yüksek tempolu parçanın içinde anlatıyor. Çok dramatik değil. Sen bunu aslında kendine göre çok kötü bir yorum değil. Onu bu şekle getir. Beni anlamıyorlar, utanma yok bir çaresi. Bakındım boş duvarlara, bu isyanlar Yumuşak bir okuyuş getirmişsin ama parça çok oturuyor mu buna, ona tartışılır. Dedim ya, yani şarkı seçimi bazen kendini ifade etmeye yetmeyebilir. Mesela bu rengine ne uyabilir senin? neye Çok güzel bir sesin var. Böyle havalı da bir rengin var. Hışırtılı hafif. Biraz buğulu da bir rengin var. Bu tarz böyle okusan ne okursun acaba? Daha neyde çok parlar sesin? İşte bunları aramak gerekiyor. Başka ne var sende bakayım? İçeri girmem gerekiyor bakmam için. Acaba Vazgeç Gönül falan okusan nasıl okursun? Vazgeç gönül, vazgeç, seni anlayan yok. Bir yağmurun içinde. Seni böyle özgür bıraktırsa. Dünyanın allı çaresine andım boş duvarlara. Anladın mı? Bu parça bunun için bestelenmemiş. O nedenle tam kendini ifade edememişsin bence oraya. Peki. Hocam merhabalar, rica etsem ses analizimi yapar mısınız? Eren Merkel. Yapacağım. Şahıs analizi istekleri şu an benim için kıymetli. Özledim ya şahıs analizi. Sürekli birilerinin analizini yapmaktan yoruldum yani. Eren Ekmel sefasına cefasına dayandım. Ha mesela bak, Nur çok güzel. Bile bile yandı yüreğim. Na 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 na. Mesela çok güzel fikir. Nur doğru. Olabilir. Yani daha seni gösterecek şeyler. Sefasına cefasına dayandım efendim. Hızlı vibrato kullanıyorsun. Bu cefaya Ya. dayan gelmesin ey efendim. Evet. İlk hemen dikkatimi çeken vibrato. Yani bu hızlı vibratoyu sürekli kullandığın zaman, bazen kullansan tamam ama evazına efendim, bazen ağır vibrato yeter. Efendim, bu sürat benimkinden daha süratli yapıyorsun bu arada. Sürekli yaptığın zaman monoton bir ifade yaratır. Vibrato birazcık iştir. O nedenle biraz ağır vibratoyu bu parçanın okuduğun eserlerin içine yayman gerekiyor Eren. Tamam. Bak. Bazen sonlara mesela bırakırsan daha tadında ve keyifli duyulur bence. Rengine hem boyasına boyandım efendim tabibim. Biraz da kapalı okumaya alışmışsın. Hani Habibim nadarin gibi geliyor.
Habibim tarari. Bak i'den i'ye fark var. İ. Habibim. Bu da i. Habibim. Bu da i. İ. Bu gülümseyen i. Senin kullandığın o. İ. Bir de koyu i. 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 İçeriden dönen. İ. Önde burunda. İ. Bu var. İ. İ'den i'ye fark var. Çok var. İ'den i'ye fark var. Canlı yayının adı bu Özgün. İ'den i'ye fark var. Gerçekten öyle. Her senin seçeceğin i senin parçanın tonunu belirliyor aslında. Bütün rengini belirliyor ve şeklini belirliyor. Biz genelde yani darara, darara. Ağzı aç dememizin sebebi daha hacimli bir i'ye ulaştırmak. Tarariri, tamam. Tarari, tamam. Tarari, tarari. Gittikçe aşağı düşmesi lazım. Göğüsten kazanması lazım. Ne oluyor? Tarari, 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 tarari. Hep yukarıda kalıyorsun. Tarari, 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 tarari. Bak göğüse indim. Böylece ne oldu? Sesim arasında farklı farklı ses renkleri, kontrastlar bıraktım. O kontrastlar sayesinde izleyici genel olarak senin okumanın duygusundan öte farklı renkleri de duyduğu için abi düşün. Nerelisin bilmiyorum ama gittin bir sofraya. Sana bir çorba getirdiler. Çorbada yanında tuz yok. Efendim yağ yok. Yanındaki ekmekler tek çeşit. Her şey böyle belli. İstemez misin biraz kimyon alabilir miyim? Yok bizde kimyon dediğinde ne yaparsın? Ne yapayım diye yersin. Ona dönüyor. Anladın mı? Sen o sofrayı renklendireceksin ki izleyici de ne güzel sofraya geldik desin. Tamamen böyle düşün. Bakın. Açık okumaya alışkın değilsin. Helen teşekkür ederim. Alparslan okuyup gönderebilirsin. Sana bir şeyden söyleyeyim. Şimdi bu kısa sap bağlama. Aslında çok güzel. Tamam harikulade. Fakat acaba sen uzun sapta ton olarak da daha farklı bir yerden okusan peslerini daha oturtur mu acaba? Daha iyi gelir mi mesela? Fikir. Akordunuz biraz sen... Rengine boyandım beyimden içtim efendim. Nice canlar ile didar görüştüm efendim. Ne güzel eser değil mi ya? Muhabbet edip candan seviştim efendim. Tabibim, sultanım, gel hayır. Fikrim bu. Genel olarak benzer şekilde okumuşsunuz zaten. Tararira, tarari, tarara, tarara, tararam. Evet. Peki. Başka var mı? Yok arkadaşlar bunları paralı almıyorum. Süper Chat istekleriniz olursa onu da yapıyorum ama normal alıyorum şu anda. Evet. Ne var? Sadik öyle bir durum yok. Helen modlar ya da hocamız görür bence istekleri. Bakıyorum şu anda. Big Five Beril Bruno Mars cover.
Çok yaptık artık. Bir beriller yeter. İdol House Yusuf ben ölmeden önce bakar mısınız? Öyle bir şey mi yapmış? Buna bakarım mesela. İlginç. Yusuf çünkü sürpriz bir ses. Fakat İdol House'da mı yapıyor performans? Bakalım. Bu ne ya? Öyle bir şey çıkmadı karşıma. Yusuf ben ölmeden önce diye bir şey yok. Peki. Ben bulamadım Özgün. Varsa bana belki atarsınız. Şu an bir şey yok. Bir araştırayım hocam. Yani demek bir yerlerde söylemiş. Peki. Instagram falan olmaz ama. Hocam link yapıştırmıyorum. Time in, Heaven. Hocam videonuza baktım, bir kişinin incelemesini gördüm. Şimdiye kadar söylediklerinizin uygulamalı hali gibi. Barser Türk göndermiş. Kaç sene öncenin kaydı bu ya. Rare Oldies Soundies with Mr. Cape Calloway. Cape Calloway, December 1907-94. Evet. Amerikan jazz singer and band leader. Master of Energetic Scat Singing Özgün. Haydi bakalım. Scat Singing bir şarkıcı. Tomris'cim selam. Evet olur. Oğul 3317. Eğer bir yerlerde yayınlamadıysan, hani böyle Spotify'a falan yüklemediysen olur. Canlı yayında Yusuf ve Umut Arda düet yaptılar. Seslerinin uyumu İdol House. Dursun burada bir saniye. Şuna bir bakalım. Merak ettim bunu. Püf, kaç senelik kayıt bu? Mr. Cape Calloway. Özgün efsane. Şaka gibi. Sahne bu be. Yemin ediyorum var ya, bu işte. Oo! Efsane. Bakın şuna arkadaşlar. Alt sesleri iyi bahsediyordum ya biraz önce. İyi var. Ring. Yana açıyor. Büyük açıyor ve koyu tutuyor. Böylece alt seslerin duyulmasını sağlıyor. Çocuklar, Autotune 0. Hiçbir düzeltme aleti yok. Mikrofon yok ya. Ortaya bir tane mikrofon var. Alttan al, onu söylüyor. Gerçek canlı performans bu. Yani şurada da mikrofon yok. Yaka yok, bir şey yok. Taş gibi canlı. Şarkıcı abi burada işte yatıyor. Alt sesleri vermek için nasıl? E'ye bakın. Dil tam aşağı yatık. İzleyin. Tam yatık. Yani şu kalkmış değil. Dil kök kalkmış değil. Tam yatık. Be. Tam yukarı. Müthiş. Gösteriyor size. Sözleriyle anlatıyor. Oyunculuk. Bu ne? İnanılmaz. Her şeyi anlatıyor, görüyorsunuz, tiyatro. Ha, mikrofon burada işte, bakın. Şuna geldi, orada söylüyor adamcağız. Uf.
Şaka gibi baba. Let a chorus girl sing me a song. Hooray! Tam ses. İnanılmaz. Tam nefes. Büyük güç ve full diyafram. Bakın. Sing me a song. Kontrollü ses. Volüme bakın. So we can raise hallelujah as we go along. Folks now Ay çok güzel. have heard my story. Say boy, hand me over another shot of that boo. Aynen bu işte. Şu an kimi görüyorsunuz? Abi pazar bu ya. Pazarcı işte. Yıllar önce anlatırdım, hatırlıyor musunuz? Pazarcı. Müthiş şan tekniğidir. %100 bakın. Now that you have Karşıya. heard my story. Geldi. Say boy, Say man. hand me over another shot of that Konuşuyor. boo. Gel abicim gel. Aynı renk. Anyone? Yukarıdaki sesi alırkenki davranışını izleyin. Bakın. Önce tize çıkarken açtı. Nefesi aldı. Açık ağız bekliyor. Langırt diye açmıyor yani. Bakın. Hazırlıyor. Aldı ve sesi tavana tık oturttu. Şimdi ağız açıklığının anlamı bu. Neden ağzınızı açın diyorum? Arkadaş sesinizi duysunlar diye ya. Şimdi bugünün şarkıcılarının sesini duyurmaya ihtiyacı yok. Mikrofonun dibine giriyorlar. Sonra da şarkı sahneye çıktıkları zaman kedi gibi şarkı söylemek zorunda kalıyorlar. Yok çünkü geliştirmemiş. Bak ses yok demiyorum. O başka bir şey. Hiç ses olmaması ayrı bir şey. Bugünkü AI teknolojisiyle üretiliyor. Ama sesi var ve göstermiyorsa o bilmediğinden. I've got the St. James Infirmary. Maşallah. Bakın 3 tane farklı ses var burada. Aynı renge iniyor fakat neler kullanıyor izleyin. Bir tanesinde tiyatro kullanıyor. Sizi güldürüyor değil mi? İstediği bu zaten. Bunun amacı bu zaten. Bu Glissando'nun ilkinin amacı bu. Bakın. Bu bütün çocuklar izler bunu ya. Bunu duyduğunuz zaman ne yaparsınız abi? Sokakta bir adam böyle geldi. Simidi var, var dedi. Bakarsın değil mi? Herkes bakar. O da onu istiyor. Bak bana. Bakın. Yüzüne bakın mimikte. Güldürdü. Şimdi bakın. İzle. Döndü mü pozisyona? Artık gülemezsiniz. Şarkıcı size ne gerekiyorsa onu veriyor. Bütün ipler onun elinde. Çok usta şarkıcı abi. Bunlar şimdi klasman ötesi. Ne kadar geride kaldılar. Bakın siyah beyazlar artık. Ben şimdi çok özür dilerim. Bir konuya gireceğim. Şimdi bu şarkıcıların abi sadece böyle kaliteli olmaları ses kullanımından değil, müthiş bir tiyatro becerisi var değil mi? Direkt sahne ve seyirci üzerinde. Ya Özgün çok özür dilerim, bir konuya gireceğim. İzleyicilerden de özür diliyorum. Dün Twitter'da bir şey önüme çıktı. Ben hala Twitter'dayım oraya. Sabrina Carpenter Coachella performansında bir zılgıt çekiyor. Ya ilk izlediğimde var ya utandım ya Özgün. Ya düşünsene sen konsere gittin. Başka bir ülkeye gittin veya başka bir yere gittin. Gittiğin yerde sen bir şey yaparken seyircilerden biri bir şey yapıyor. Tamam mı? Bilmiyorsun kültürünü veya farklı bir şey de olabilir abi. Sen çünkü şeye hitap etmiyorsun yani. Bir mahalle içindeki bir şarkıcı değilsin. Sen herkese hitap eden birisin. Herkes seni izleyebilir dünyanın yerinde. Zılgıt çekiyor ve şey diyor, yapma bunu diyor. Bu ne biçim bir şey diyor. Çok garip bir şey bu diyor. İstemiyorum diyor bir anda sahnede. Ya bunu esprili falan söylemeye çalışıyor ama olmuyor da. Tam. Ya kız diyor ki bu da hangi kültürse diyor Sabrina Carpenter. Yani bunu, ben anlamıyorum bundan diyor. Yani şimdi bu şarkıcılardan geldikleri nokta bu. Yani bu da onlara göre siyah beyaz yani. Bu sadece bize göre değil. Yani bu dünyadaki
sanat kalitesinde de maalesef bir siyah beyaz dönem var artık. Yanlış ama yani. Doğru bir şey değil. Özür diledi falan Özgün ama geçmiş olsun. Benim için game over. Ya zaten ben analizlerini yaptığımda da söylüyordum yani. Ortalama bir şarkıcı. Birilerinin pompaladığı şarkıcılar bunlar. Yani oralara endüstriyle gelmiş şarkıcılar. Orada bir tane daha konuya değineyim hazır buna girmişken. Mesela benim bakıyorum sağda solda en çok beni eleştiren Blackpink fanlarından. Efendim işte onun kıyafetine bir şey demişim. Yani o videolar öyle videolar değil ya. Ya benim kıyafetine bir şey dediğim videolar değil. Yani buradan net söyleyeyim. Endüstrinin köleleşmesinin içine girdikleri için ben eleştiriyorum. Ya bunlar müzik yaparak bir şeyler yaptılar ve dans ederek bir noktaya geldiler ama her ne olduysa o büyük endüstrinin içine girince konu çok başka yerlere gitti. Bu benim bakış açımla değil, gördüğümüzle alakalı yani. Bunu ben kendi kendime bir şey uydurmuyorum ki. Ne izliyoruz biz abi? Bize ne izletiyorsunuz? Bu adam ne izletiyor? Bak, Cab Calloway ne izletti size şu anda? Bir müzikal değil mi? Bir hikaye. Sen bunu izledin. Çocuklara da izlettik kendini ama bunu size gerçekten sanat altında yaptı. Güzel bir şey altında yaptı. Ben bunu izletirim Özgün. Bunu Melisa'ya da izletirim. Atıyorum. Derim ki yani bu güzel bir şey. Bu sen etkilenirsin bundan. Çünkü ne var bunun içinde abi bak. Neyden bahsediyorum? Pazarcı var. Değil mi? Yani sokaktaki insanlar var bu müziğin içinde. Bu şarkıcılığın içinde. Ya. Onun şarkıcılığında da var bu. Ama geldiğimiz nokta oradan çok uzaklaşmaya başladı. Ben bunu savunanlardanım. Bazı şeyleri de savunurum abi. Bu da benim hakkım olsun yani. Çünkü sonuçta bu kanal benim. Ve şahsi fikirlerim bunlar. Ben dünyadaki bütün herkesin fikri aynı olsun diye bakmıyorum. Bunlar benim fikirlerim sadece. Buyur Özgün. Yani şey diyecektim de hocam bir de müzikal açıdan. Cab Calloway'de şimdi ben bir skat dinleyicisi olarak burada şeyi gördüm. Yani skatting değil sadece. Bize cazı gösterdi, swing'i gösterdi. Bir de blues'a bağladı. Ben hayatımda bu kadar böyle 3 tarzı aynı şarkıda izleyebileceğimi uzun süredir görmemiştim. Bu normal değil. Tarzdan İnanılmaz. tarza zıpladık hep. Ya bundan sonra acayip takip edeceğim. Evet. Ya bence öyle. Eğitimci adam var chatte. Komik bir adam. Teşekkür etmiyorum sana. Ya bir de acayip zıl- giymesine de gerek yok yani zaten. Ses olunca Yani- kıyafete bak. Tabii ki. Yani zılgıt rezalet bir ses diyorsun. Bence rezalet falan değil. Arkadaşlar her kültürün, her sistemin size yabancı gelebilecek şeyleri vardır. Ama o kültürün içine girip anladığınız zaman onun kendine ait güzelliği vardır. Fakat bunu tabii ki size öyle vardır, öyle yapın demiyorum. Ama bunun en azından bir fikir olduğunu bilin yani. Siz Viyana'ya gittiğiniz zaman sokakta oranın klasik müzikle nasıl özdeşleştiğini görürsünüz. Ama kalkıp atıyorum başka bir yerde o müziği dinlediğinizde size hoş gelmeyebilir. Bu o müziğin hoş gelmediği anlamına gelmez. O sokakların o rengi tam yansıtmadığı anlamına gelebilir. Yani her şey kendi coğrafyasıyla, rengiyle, kimliğiyle müstesnadır. Bunu böyle değerlendirmezseniz dostluk yeri bırakırsınız, savaşırsınız her şeyle. Ben o tarafta değilim. Kollar açık. Tam final. Bakın. Yani final hissini alıyorsunuz. Olağanüstü. Bitiriyor. Selamlıyor. Bunlar ne ya? Bunlar nedir arkadaş? Böyle şarkıcı kaldı mı? Gerçekten olağanüstü. Cab Calloway. Nefis. Alın işte tavsiye. Alın işte tavsiye. Çete de bırakıyorum. İsteyen alsın abi. Buyurun. Bunu gönderen arkadaş. Sen de kralsın. Alıyorum, devam ediyorum. Könül Tagiyeva. Mikail Show'u da güzel ifa. 7,5 dakika bu arada. Birazcık dursun. Şunu atıyorum. Cengi grubu. Kara Kafiye diye bir şey var. Muson Veriş'in 1. yılı. Yalnız bu telifli. Deryaoğlu yakıyorlar geçtim. Canlı yayın diyor Murat. Şu 2 tane var. Onlara hemen bakayım sonra sizden tekrar alacağım. Bu arada şeyin attığı geldi mi Özgün? Çok özür dilerim. Uğur
Huriye'nin attığı geldi hocam. Huriye benim kendi şarkım. Aa ne güzel. Bravo Huriye. Huriye alacağım Bir şimdi. de Yusuf'in de linki geldi. Ben hepsini toplayayım da onların bir saniye. Düzgün alalım. Tamam Idol House. 37 dakika Özgün. Kaçıncı dakika o? 13.39. Hemen bakalım ona da. 13.39. 13. Evet buldum onları. Şurada dursun. Bir tane daha atmışsın. O nedir? O Eurovision'daki performans. Tamam. Bir tane daha atmışsın yayın başında. Şeyin attığı performans var mı? Süper Chat'e gönderdiği. Alp Tezcan'ın. Ona da bir bakar mısın? Alp bir daha gönderir misin? Bakayım. Linki. Yani link olarak at bize yeterli chat'e. Özgün araştıracak. Peki. Daha devam ediyorum. Bir saniye burada bakmayacaktık. Nereden geliyordu? Könül Tagiyeva'ya bakıyorduk. Onu bitirelim. Ne oldu Özgün? Geldi değil mi? Cap Calloway, Aha. James Infirmity. Yok yanlış yaptım hocam. Bir dakika. Pardon. Sizinkini kopyaladım yanlış. Ha, tamam olabilir. Geliyor. Şu Asya. Leyla Gencer'in bir performansını göndermişler. Vallahi bugün bakalım ya. Bugün tam öyle bir gündeyiz yani. Yapabildiğimize bakalım. Bildiğim kadarıyla konuşayım. Şimdi tabii ki bir operacıyı aslında operacı çok daha iyi değerlendirir. Hocam Simge Kalpsiz bir serseri bakar mısınız? Bakarım. Onları da alayım. İlginç. Bugün chatte şimdi dağıldı tabii. Cap Calloway'a geldikten sonra Kalpsiz bir serseri. Peki buralarda dursun. Tamam şimdi. Telifsiz eski vokal grubu FX. Tamamen canlı söylüyorlar. Ya bu arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Abi o Urfa'da bir künefe yedik Özgün. Aman Allah'ım ya. Delirmişler ya. Eyvah eyvah. Yani hiç aman neyse. Konuyla ne alakası vardı? Urfa'da olanlar varsa çok selamlar hepsine. Melisa beğendim hocam. Özgün Melisa hayatında ilk defa kimyon, baharatlar hepsini tattı. İlk defa. Yani orası tadılabilecek belki de en güzel. Yani Melisa'ya soruyorum döndüğümde diyorum ki ya ne yaptın? Pardon bizim arkadaşlar işte geldiğinde soruyorlar. Melisa ne yaptın Antep'te diyorlar. Diyor ki yemek yedim diyor. Sadece bu. Sürekli. O kadar çok yedik. Evet. Ya çok iyi. Şunu içerken Özgün bardak yok mu demiş bir arkadaş. Beni kesmez şimdi o bardak bardak. Linkimi almadınız Sadik. Bilmiyorum. Her altından linki almıyorum. Görmem lazım önce. Canlı performansta çok fazla delay var o seste. En sevmediğim mikrofon şeyi yani. Çok fazla. Sesini bile duymuyorum o nedenle. Sürekli sekmesi sesin. Devamlı bir delay gizlemişler. Eko var yani seste. Yani sürekli müzik çalıyor ve içinde kalmış. Ya biraz ben böyle sade sesi seviyorum. Bu kadar yani bu tabii ki hoşunuza gidebilir sizin ama ben sevmiyorum. O nedenle böyle reverb'lü ve sürekli o sesin tekrar yankılandı. Hani bir kere yankılanıyor bir de reverb'le yankılanıyor. Gerçek bir saf ses duymaktan zevk alan biri bundan keyif almıyor. Benim hoşuma gitmiyor. O nedenle sesi gizliyor. Tamamen analiz olarak baktığımda da benim bunu odaklanmamı zorlaştırıyor. Zorlaşınca da ben ne diyebilirim ki? Güzel diyorum sadece o zaman. Mesela bu özellikle Türkiye'de bu tür seslerde delay ve ekosu çok olan sesler varsa bunların sebebi detone engellemek içindir. Çünkü bu kadar ses tekrarladığı zaman detoneyi azaltır. Dinleyici tam anlamaz. Yani algıyı kapatmak için yapılır bu. Görüyor musun? Sürekli ses sektiği için. Ya o nedenle yapmayayım ya. Sen kızıyorsun biliyorum bana. Kainat Medya. Kızma bana ama. Bu analiz etmek için doğru bir ses frekansı değil benim için. Çok işe yaramaz yapacağım analiz. Kusura bakma tamam mı? Huriye cover sarılmıştım. Söz müzik ona ait bir de. Aferin Huriye be. Aferin sana. Kırılmıştı
sahip olmadın. Ha sen bayağı Feride Hilal gibi söylüyorsun. Gittin duymadın. Sen dönüp bakmadın ki hiç arkana. Bu kadar mı? Sen giderken kırılmıştım yarınlarıma. Sarılmış Ya o çok normal Huriye. Yani sen bu tarz müzikler dinlediğin için müziklerin de bu tarz çıkıyor. Sıkıntı yok. Ama bu tarz müzikler böyle canlı performansa pek gitmiyor. Ya bu tam stüdyo kafası. Böyle aldı. Gibi gitmesi gerekiyor. Ve yapıyor tarzı. Yani altta bir beat istiyor. Senin de mikrofon, stüdyo mikrofonu, kondansörü okuman gerekiyor. Böyle canlı çalmaya çalışıyorsun. Böyle bakıyoruz mesela, yani o beat'i istiyor kulak. Çünkü yapı hip hop kökenli bir şeyin veya bugünün artık ne denebilir ki, arabesk rapi denen sistemin içinde. Western'i kötülemek için demiyorum. Yaptığın ürün böyle olduğu için sesin de bu kadar kendini gösterebiliyor. Bunu eğer güzel bir şekilde yapmak istiyorsan bu kayıt teknolojisine biraz ihtiyacın var. Anladın mı? O bakımdan diyorum sana yani. O zaman çok daha farklı duyulabilir. Buradan yürümek istiyorsan, böyle şeylerle duyulmak istiyorsan ve tarzın buysa elbette saygı duymak gerek. Ama bu senin sesini ne kadar geliştirir? Bence tartışılır. Sana bir kulvar açmayabilir. Daha ileriye götürmeyebilir. Ama popüler olabilirsin bu konuda. Ona bir şey diyemem. Yani senin şu an okuduğunun çeyreği kadar okuyup popüler olan çok insan var. Idol House Training EP07 eğitimler devam ediyor. Acele etme. Gene şan başlamış. İlk defa mikrofonla yapılan bir şan görüyorum bu arada. Yani çok saçma bence. Yani bunlar mikrofonla yapılacak iş değil bence. Neden mikrofon var abi? Sesi alsın diye yapıyorlar. Hani kayda girecek çünkü, ama keşke genel bir mikrofon olsa bunlarda. Bence doğru değil. Çünkü abi o mikrofonla ses gümbür gümbür çıkıyordur içeride yani. O hoparlörü var mı o sesin? Olmazsa zaten o mikrofonun ne işi var orada? Bir gariplik var. Neyse, ben çözemedim. Bilmiyorum tam da. Benim de eksiğim olabilir. Şimdi mantıklı değil mi Özgün? Bir mikrofon var. Mikrofona şan yapıyorsun. Sanki ses mikrofondan dönüyor gibi bir his de var. Yani ben mikrofona şan yapmak istemem. Hiç bana yaptırsalar ben yapmam. Yani eğer ses bize gelsin diyor Ayşe. Tamam, okey. Bize gelsin diye de o sesi eğer Yusuf içeride, stüdyo içinde duyuyorsa o zaman saçma. Yani düşünsene, konsere gittin. Bütün seyirciyle beraber söylüyor gibi yani. Saçma bir şan yani. Çünkü mantık mikrofon olmazsa hani kendi sesini duymaktır yani teknik olarak. Ha, söyle Özgün. Yani çok anlatma diyor da İlter Hoca. İlter Hoca ile biz birlikte tedavi için çalıştığımız zaman İlter Hoca mikrofonda kaydetti hocam. Benim de mikrofon vardı. Hı. Daha sonra kendisi dinliyordu tedavi amacıyla. Ses değişimleri, ses gelişimleri acaba bunlar da kayıt ediliyor mu diye. Yani ideal House'un 7. haftası neymiş? Atıyorum işte 14. haftasında nasıl olmuş diye bir kayıt mı yapılıyor acaba? Olabilir, O zaman normal bilmiyorum. olabilir. Hay kaydetsinler, ona bir şey demiyorum. O mikrofonun sesi stüdyoda bir hoparlörden tekrar geliyorsa ben rahatsız olurum. Gelmiyorsa sorun yok. Ama yine de önümde mikrofon olsun istemem yani. Çok rahatsız edici bence yani. Neyse. Ya, mikrofon olmasına gerek yok bence. Bu şekilde yani, sahne mikrofonu. Genel alınabilir belki ses, veya aşağıda biraz önce gördük ya mikrofon. Bir tane mikrofon ama böyle ne diyorlar ona abi? Kalem mikrofon. Yukarı doğru. O da alır. Tertemiz alır yani. Çünkü baksana piyano çalan kişiyle arasında mikrofon var. Neyse. Alakası yok ya. Kayıt falan yok diyor Thunderbolt. Neyse, ben de bilmiyorum şimdi. Ya ses açacaklarını biliyorum. Ben böyle yapmak istemem. Yok, uçtu. Uçtu, ton gitti. Seni durduramıyoruz. Ne olacak? Bir de acele de ediyor. Ya hani daha da hızlı söylemek istiyorum. Can, biliyorum çok üst üste bir sürü şey yaptık ama tamam, güzel. Bence yeterince açık sesi şu an. Tutmasam gidiyordu şu anda.
Evet. Gene Sinem Hoca destek rekorları kırıyor. İnanılmaz. Yani demiyor ki mesela ya ne yapıyorsun tonu kaybettin falan demiyor. Hani daha da gidecek falan ya. İnanılmaz ya. Yani hani geçen haftalar dedim ya Sinem Hoca'nın vokal koçluğu destek çok önde. Sürekli yarışmacıları yukarıda tutuyor. Şimdi tamam okey. Şimdi şarkımıza geçeceğiz. Sakin. Şöyle güzel bir göğüs nefesi al. Unut şu anda bu egzersizi. Oo, Barser Türk bir saniye dur. Cap Calloway incelememizi uzun zamandır bekliyordum. Kendisinin 80 yaşında canlı söylediği kayıt bile var. Kayıtları eğitim olarak bile gösterebilir. Ya Barser Türk sen ne müthişsin ya. Ne olağanüstüsün ya. Özgün gel biz Cap Calloway'i özel inceleyelim. Full kariyeriyle. Ya Ha? beni takibe alsın hocam, yazdım zaten, biz özel yapalım. Bars sen de gel. Barser Türk Bu o yayına. tarzın- Üçümüz olalım o yayında. Aman kimse izlemesin yayın olsun adı da. Hadi formatı da buldum Özgün. Aman kimse izlemesin. Lütfen not alabilir miyiz rica etsem? Aman kimse izlemesin özel yayını. Cap Calloway ismi de bu. Yapacağız bunu. Sana söz. Sen de geliyorsun o yayına. Haydi. Tamamen ve şarkımızı söyleyelim. Hatta İzler ilk hocam defa izler. Hemen akşam yapalım. Barış da Barış. Canavarsın. böyle bir şarkı dinleyeceğim. Değil mi? Evet. Hadi. Ya Allah'ım Sinem Hoca ya izle yani inanılır gibi değil ya. Ulan abartıyorsunuz diyeceksin. Özgün bakar mısın? Ben hani siz de bakın. Hatta ilk defa senden böyle Bak. bir şarkı dinleyeceğim. Ya Değil mi? Ya, hemen önce kontağı kuruyor yarışmacıyla tamam mı? Tık böyle yakınına geliyor. Ha, oradan uzaktan da söyleyebilir. Ha, öyle değil. Bak iletişime Ve bak. şarkımızı söyleyelim. Hatta ilk defa senden böyle bir şarkı dinleyeceğim. Bak Değil mi? Evet. Hadi, Yusuf böyle kalıyor falan utanıyor falan. Acayip. hadi bakalım. Hazırız. Şov ya şov. Evet. Hazırız. Biz de çok sevdik hocam Sinem Hoca ya. Öyle öyle yani baya üst düzey. İletişim becerisi yani hakikaten müthiş tatlı. Ben ölmeden önce Özgün ne diyor bak çok tatlı hoca ya. Oturup gıybet yapalım ya. Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Yusuf yakacak ortalığı. Yusuf çok iyi şarkıcı abi ya. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce Jeff Buckley isteyen arkadaşlar. Ya daha önce yaptım Jeff Buckley biliyorsunuz bir legend. İnanılmaz bir adam. bir sürü aşkım oldu. Hafif sürtoneye kaçıyorsun. Hafif sakin. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu. Her şeye rağmen Amen olmuş yalnız o. R'yi unutma. pişman değilim. Her şeye rağmen pişman değilim. Ama yine de bazen düşündüğümde bir gün gelirse O kadar güçlü ki ses çok fazla yükseldiği için hafif distortion'a bile kaçmış yakın okuduğundan. Sesin volümünü çekmişler o nedenle. Kompresör tabii çekiyor. yaşarım ben de yine. Biraz kirlet ya. O. Tüm aşklarım yalan mıydı? Hani yalan istedi. Korkma. Ey Tanrım, Çok beyaz kalıyor. Ey Tanrım, ey Tanrım. Anladın? Alır. çok yalnızım. Tamam burası çok keyifli de kolayında yapabilirsin daha aşağılardan. Eriyorum yavaş yavaş. Çok beyaz okumuşsun. Yavaş yavaş. Buna ben beyaz okuma derim. Yani kir yok içinde. Tertemiz, pür pak. Eriyorum yavaş yavaş yavaş. Anladın mı? Hani, eriyorum yavaş 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 yavaş. Hafif onu dokundurursam böyle parça. Çünkü parçanın orijini de böyle.
Sen daha çok R&B solisti ya Yusuf. Daha çok R&B soul okuyacak bir solist. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar Selim Hoca da güzel demiş. Güzel. Ben de aynısını diyorum. Diğerlerini dinleyebilir misin? Dinledim ya. Çok dinledim zaten. Ha? Bence Yusuf tamamdır şimdilik. Devam. Canlı yayında Yusuf Umut Arda kim? Umut Arı kim? Ya benim dediğimi yapmışlar işte Özgün. Koltuk üstü. Umut Arda'ya bak. Kirli yaptığı zaman kontrolü kaybediyor Yusuf. Olay o. Oo. Bu çocuk ne yapıyor ya Umut Arda? İyiymiş bu. Kim? Hiç dinlemedin mi Umut Arda'yı? Hoşuma gitti. Tarzı ilginç. Bu çocuğu izlemiştik. Ya Umut Arda... bize izlettiği performansı konuyla ilgisi yoktu yalnız Umut Arda'nın. Ortalama bir şeydi. Sen böyle şeyler okurken nasıl işte demiştim ya o gün canlı yayında o duyguyu görmemiştik zaten. Şimdi ne oldu abi? Bak adam koltukta sakin sakin evin içinde okurken nasıl okuyor gördünüz değil mi? Ne olmuştu o mikrofonun başında? Patates. Ortalama. Stres içinde bir şey. Şimdi bence bu çok önemli işte. Böyle olması lazım bence. Yani başlangıcın böyle olması lazım. Sarmalayarak. Önce bir sakin, herkes keyifli. Akarak anladın mı o koltukta, gitar elde. Sonra abi o gerilime çıkar onu yani. Sonuçta değil mi? Atıyorum işte bir şarkıcı şarkı da söylüyor. Kalkıp Eurovision sahnesine de gidiyor ondan sonra. Orada da farklı olmak zorunda. Evde gibi olamaz. Gibi. Yani aşama aşama değişebilir ama önce biz tanırken merhaba falan bu kimmiş diye burada tanımamız bence çok keyifli olur. Kendini de ifade ederken İnsan en iyi şekilde ifade etmek ister. Bence bu çok daha doğru ifade. Peki Leyla Gencer. Bir saniye. Başka ne var? Yeni keşfettiğimiz sesini çok sevdiğim cover punk kardeşimiz analiz etmeni isterim. Jolly İdol House Ahmet Emre videolarını izlemiş mi? Evet biliyorum. Şarkıyı bilmiyordu. Olabilir. Yusuf bilmiyor olabilir. Emre Hocam sözü bestesi kendime ait olan şarkımın demo kaydını bırakıyorum. Stüdyo kaydım bu. Açılmadı be. Bir daha deniyorum. Ne bu şimdi? Senin attığın linkte bir şey yok. Oğul. Açıyorum bak. Ekliyorum. Basıyorum. Bir search sayfası çıkıyor. Ben anlamadım. Neyse. Bu parça kayıtlı çocuklar. Telifli. Leyla Gencer'in. Simge Kalpsiz Serseri. Akustik Live. Bakalım inceleyelim dünyasını. Evet bunlar da telifli arkadaşlar. Maalesef bunları yapamam burada şu anda. Evet. Başka neler var? Hocam ben neden görünmüyorum? Attım linki. Hocam lütfen bakın yarım bıraktınız analizi almadınız. Sadik. Bir saniye bakalım. Sakin ya buradayım. Bak Robin Sema neler atıyor. Hala bakmadım. Hiçbir şey bile demedi. 11.04.28 FX Pinocchio. Live vocals only. Arkadaş bu nasıl bir kayıt? Kaç sene öncenin kaydı? 2012 ya. Özgün 2012 kayıt. Neden bu kadar eski kayıtları atıyorsunuz? Hayır yani bu bir K-pop grubu galiba. Tamam mı? Ama grubun bu kadar eski kaydı. Yani şu an bana mesela Blackpink'in 2008 performansını atsanız atıyorum. Yani geçmiş olsun ya. Anladın mı? Çok uzun zaman geçti artık yani o kayıtlardan. Artık onlar başka kişiler yani. Bugün yine hakkını denemek için bir pazar günü daha. Hermenita 65.50. Bakalım. Neyse bakacağım. BBC Radio, Perry Always Bon Jovi cover. Peki. Başka. Hocam Simge'ye keşke bakabilseydik. İsterdim. 2012'den beri incelenmesini mi bekliyordunuz? Diyor Thunderbolt. Hadi bakalım da. 머리부터 발끝까지 습관의 징징 윙윙 칼날보다 차갑게
iyi bir canlı performans ama. Gerçekten güzel bir performans bu. Emre Bey merhaba. Evelyn Wilson isimli bir harika bir şarkıcı var. Evet. Shoshana Bean'le düet yapıyor. 2.30'da başlıyor. Shoshana Bean'in tabii Broadway'in en önemli şarkıcılarından biri. Çok o efsane Shoshana Bean. Hatta yani bir de tatlı bir kadın. Yani ben mesaj falan yazmıştım böyle tatlım canım falan diye cevap veren böyle bal gibi bir kadın. Tamam. Peri aynı zamanda hamileymiş orada Little Mix üyesi. Alp Tezcan nereye attın linki bulamıyorum ya. Vokal koçu Sizden Yalçınkaya analizi gelir mi? İyi de onun orada performansı var mı acaba? Oo. Çok iyi okuyorlar bunlar hakikaten. Vay vay vay. Uzun süre dinledim hakikaten en efsane kayıtlar. Bu kesin grup eski falan bir gruptur. Kore'nin ilk grupları böyle taş gibi gruplardı. Şarkıcı kökenli gruplardı yani. Sonradan iyice cıvıttılar tabii de. Leyla Rahimova özledim. Dur bakayım bakacağım aldım. O Ses Türkiye'de söylüyor sinemacı hocam. Dinliyorum tamam. I'm holding me to 헤매지 그건 널 열기 위한 키 매일은 닥치를 벗겨내 Oh I just wanna tell you I'm in danger now I'm in danger Remember me danger 누가 봐도 넌 완벽한다 나는 다시 태어난 거야 자 이제 입술에 숨을 불어넣어 Ne kadar iyi söylüyorlar ya. Fena grupmuş. Özgün bunlar kimmiş? Ne kadar iyi grup bu ya. Yani bu şeysiz kayıt ha. Stüdyo içinde alınmış biri çekmiş yani. Taş gibi söylüyorlar. Müthiş şarkıcılarmış. FX grubuna da. Kimmiş abi bunlar? Pinokyo, 2012 FX albümü. teknolojisine göre Tabii iyi olağanüstü. Bak şimdi Güney Koreli kız grubu FX ilk stüdyo albümleri 2011'de SM tarafından yayınlanmış. EXO'cular. 17 Nisan dijital single olarak yayınlanmış. Albüm Güney Kore'de en çok satan 19. albüm olmuş. Çok da başarılı olmamış aslında. Bakalım. Albüm kim? Şöyle bir inceleyelim. Şu an neredeler? 2019'da dijital olarak yayınlanmış çıkış şarkısı. Ay daha 2009-2011 be. Sorun olmuş abi. Lollipop. Dağılmış mı bunlar acaba? En son yayınladıkları ne var abi? Hiçbir şey de yazmıyor ki abi. Nasıl bir şeyse yani. Wikipedia'sı daha kötü. Bilgi yok. 2012 abi en son albümleri Özgün. Bunlar dağılmış gitmiş bunlar. Evet. Nereden buldunuz da dinlediniz? Nasıl? Ya ben böyle bir şey görmedim Özgün. Hocam aslında bu grup çok ünlüydü. Sonradan böyle bir Çin'le tartışmalar oldu. Bunda grubun içinde Çinli kız üyeler de vardı. Çin'le Kore'nin arasında ikinci grup da dağılmak zorunda kaldı. Yapma ya. Evet. Bak FX, Bir de eskinin EXO. zaten Çinli üyelerle hep sorunu vardır. Bunda da oldu. Anladım. FX, EXO, Shiny, NCT hep SME grubu. Evet. SME grupları hep çok iyi vokallerden oluşuyordu. Buyur Özgüncüm. Hocam grupta tek Kristal isminde devam eden bir şarkıcı var. Solo Evet, o da çok kariyerinde. fazla oyunculuk yaparak Gerisi Evet. Luna şeymiş, aktörlüğe gitmiş, müzikallerde oynuyormuş. Kopmuş Hem gitmiş. Aynen. bağımsız müziğe gitmiş. Victoria'da Çin'e taşınıp oyuncu ve dansçı olmuş. Yani hepsi iyiymiş Kristal'de ama. de oyunculuk yapıyor. Ya- Öyle adı tutturdu o da. Öyle bir beşli Kristal kurmuşlar ki. dışında Tamam. müziği bırakmışlar gibi.
Evet yani Aynen öyle. şöyle bir şey olmuş abi. Yani EXO neyse kadın versiyonu gibilermiş. Muhteşem söylüyorlar. Yani şu kayıt filtresiz leş gibi bir stüdyo içi kaydı yani. Cep telefonundan çekilmiş. Bu neydi abi? Şuraya baksanıza. 꿈꿔왔잖아 피노키오 짜릿짜릿할 궁금투성이야 나 조각조각 따따따 꺼내보고 따따따 맘에 들게 널 다시 조립할 거야 따라따라따 짜릿짜릿할 궁금투성이야 나 정말 나 조각조각 Şu solda kız felaket. 다 Bu. Bunun adı ne? Bu inanılmaz bir şarkıcı bu sonda. Luna devam ediyor. Luna mı bu kız? 다시 조립할 거야 Remember me Şuraya bak. Nereden bulmuşlar bu kızları ya? Felaket iyilermiş hakikaten. Pinokyo. Müthiş. Peki, şimdi bir şeyler aldım yine sizden. Yapabildiğim kadarını yapayım. Yüksek notaya çıkan Luna. Evet, bu Luna iyiymiş. Kimmiş bu Luna abi? Mikrofon sende 35 selam. Luna. Ben araştırasım geldi şimdi. Haydi buyurun. Luna Pinokyo. Soyadı falan ne? Bak çıktı. Luna Pinokyo. Hayır be bu değil. Ha Luna Pinokyo High Note Collection. Özgün inanılmaz. Luna FX Amazing High Vocals. O kadar çok var ki. Wow. Tabii bu bayağı felaket bir şarkıcıymış yani bu Luna. Sanki ismini duydum ama ben bu Luna'nın ya. FX Luna. FX Luna. Ha, kendi de çıkarmış bu arada SM Town'dan şarkı Özgün. Bu kız oyuncu mu olmuş daha sonra? Müzikallerde yer alıyormuş. Baksana King of Mask'a katılmış. Yok. 들을 것이 없었기에 그저 받기만 했죠 Ya senelerin aman Allah dehşet bir şeymiş. Çok iyi şarkıcıymış ya bu kız. Beste nasıl çekecektir videosu yapacaktınız? Yapacağım. Sadece videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Ona özel bir şey yapalım. Bir workshop yapalım ona. İster misiniz? Daha güzel olur. Yani ona böyle yüzlerce kişi değil böyle gelen herkes şarkılarını dinlesin. Yani ona hatta bir sete çevirelim ileride. Sürekli yapalım. Düzenli yapalım yani her ay. İsterseniz. Olur mu? Kendisi sektörün iyi vokallerinde belli. Yani çünkü o besteyi sizle çalışırsam bir anlamı var. Kendi kendime anlatmanın bir değeri yok bence. Nefis. Şimdi bu telifli olma ihtimali %98. O nedenle çok iyi performans. FX Luna. Hadi buyurun. Hiç daha önce tanımamıştım. Bayağı orijinal bir şarkı. Bunu izlemiştim bu kadar. Bir kere göndermişlerdi seneler önce. Abi de şey de anlatıyor. Özgün. Aman. Konuşma engelliler için de biliyor. Bayağı iyi şarkıcıymış be baba. Peki. Perry Always Bon Jovi cover. Bakayım burada ne var. Hangi şarkısını okuyor? Always. Perry. Perry kim?
Hiç tanımıyorum bu şarkıcıyı mesela ben. Merak ettim. Perry Edwards mı? Perry Edwards İngiliz şarkıcı. 2020'de ara vermiş. 19 ilk 10 single ve 5 bir numaraya ulaşmış. Little Mix kız grubu üyesi. Ha. Little Mix. Vay vay. Burada hamile. Değil mi? Mi acaba? Dalmayayım şimdi de ayıp olmasın. Değil mi? Grup ara vermiş. It's nothing but some feelings that this whole talk picked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning. Ay ne güzel bir sahne kurulmuş Özgün. Valla şahane ya. Ne kadar güzel gözüküyor içerisi, dizayn falan. Ya BBC işte. Bu konuda BBC hakikaten eline kimse su dökemez. Çok başarılı hakikaten. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby. O back vokallerin tatlılığına bak baba. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. I will love you, baby. Yani sesine yakışmış mı? Always, and I'll be there forever Çok beğenmedim ya ben çocuklar bunu. and a day. Çok beğenmedim yani sesine tam oturmuş mu tartışılır bence. Peki. İstek var bu arada. Emre Bey seni seviyorum ve senden ricam var. Agamrat Kurt Başkın sesini inceler misiniz? Bakalım. Hiç bilmiyorum gönderdiniz kaydı. Bir toy karşımızda. Bir şey mi diyecektin Özgün? Hocam birkaç şey chat'e dağıttım da. Ha. Simge'nin telifsizini bulmuş bir arkadaş. Onu da alalım. Yukarıda da Asya'nın bir kaydı var hocam. Asya. Dur bakayım. Hocam bağlantıyı yeniden düzenledim. Herhangi bir problem olmasa evde kendi imkanlarımla kaydettim. Bir de açmayı dener misiniz? O ne demek ya? Kendi imkanlarımla kaydettim. Efsane. Berkay Yalçın. Kendi bestesi değil mi? Aman kimse izlemesin eser. Cem Özer'in programı var bir de. Tamam. Asya değil mi? Dur abi dağıldık bir saniye. Trying to understand, I made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words Yani çok sallanıyor. you've been meaning to hear. I wish I was him with those words of mine to say to you till the end of time. Bu neden olur işte bu stile tam hakim olmadığı için biraz oluyor. Yani çok güzel parça falan filan ama stili bu değil bu kadınların yani. O nedenle de bazen böyle sesler tam rayına oturmamış gibi oluyor. Kötü mü söylüyor? Hayır. Ama rayda değil. Boyun yukarıda tam bir Bon Jovi klasik işte. Parçanın bestesi öyle olunca ne yaparsan yap öyle söylüyorsun. Bayağı sürtone yani. Tam onun bölgesi bu işte. Bu tarz şeyler. Bu arada tabii hamile olması, hamile sanırım. Tabii ki bu kolay bir şey değil.
Yani sesinin kontrolünü çok etkileyecek bir şey. Özellikle nefesi kontrol etmesi çok zor olduğu için çok mümkün yani. Daha da zor bir şeye sokuyor onu. Evet, bu şekilde düşünün. Başka bir şey yok. All to Me, Shoshana Bean feat. Avery Wilson. I'm the one you never thought to look for. You're the only one I see. Now I know you're afraid of that you wouldn't be able to fall. Hamile burada kilo al. Evet, tamam. Ya, tam gospel şarkısı ya. Afraid of the dark. It's a little hard to scare. Emre Nalbantoğlu burada hamile değil. Bu nedir abi? Ne gönderiyorsunuz? Sakin olun. Away. The worst you've done, the best you are. Ya sırf name. I want it all, I'm waiting. Tiz sesin kullanımının mükemmelliği tabii. Çok iyi şarkıcılar abi. Nefis bir tenor. I want it all, I'm waiting. Woo! Yourself safe behind those walls. Shoshana ya. Hakikaten acayip kadın. Just show it all to me. I wanna have it all. And all the ones who came before, everything they shamed you for, show it all to me. Give it all to me. Don't hide yourself. I wanna have it all. Keyfe bak. O adamın entonasyonu olağanüstü çocuklar. Just give it all. Give it Ya all. o durmalardan sonra nefes toplamak. Just give it all. I want it all. İnanılmaz iyi şarkıcı ya. Daha da tiz var. Çıkar yani. Evet, oraya kadar. Aa, You want me to muhabbet başladı Özgün. Abi işte bak şimdi şu dinlediğimiz şey şu dakikadan sonra atış serbest moduna başladı. Belli bir müzik üzerinde gittiler. Sonra yavaş yavaş improvizasyonlar başladı. Şimdi tamamen karşılıklı sohbete dönen bir sistem. Yani şu olağanüstü bir şey işte abi. Bu zevki siz izlerken de yaşamaya başlıyorsunuz. I'm a little old, I'm a little old for you, baby. Seyirci kahkaha atıyor çünkü doğaçlama başladı. Atışma yani. Bildiğin atışma işte bizim.
Careful what you wish for, careful what you wish for. Baby, I'm ready. Woo! Manyaksın, manyaksın. Abi Şişana bin ne yaptı orada ya? Hastalık abi. Şurada abi. Değil mi? Buralardaydı. Lan çok zevkliydi be. Bir daha. You want me to I'm a little old for you, baby. Don't be afraid. Careful what you wish for, careful what you wish for. Baby, I'm ready. Ya şundan daha yukarısının geleceğini düşünmüyorsunuz değil mi? Manyak işte. Tekrar nefes alıp yukarı. İ'yi önce İ'yi tutup sonra A'ya dönüşünce daha da geniş bir aralık açılıyor ve o sesi çıkarmak için yöntem geliyor. Bak. İ gibi. Burada da A. Tam çığlık pozisyonu. Sanki sokakta çığlık atıyor ama işte onu kullanmayı geliştirmiş. Onu şarkı haline getirmiş. Yani normalde bunu bir çığlık atsa bir kadın bu sesi çıkarıyor. Çıkarır yani sokakta. Ama bunu şarkı melodisi haline getirmek ustalık işte. Kontrollü hale getirmiş. Bak. Her şeyini ver ha. Saçma sapan bir şarkıcı ya. Kafa renklerine bakar mısınız? Kusursuz. Of. İnanılmaz güzel. Abi dedim bu inanılmaz bir şey ya işte muhabbet ve böyle cilveleşme falan filan ama bir sahne şovu yani sonuç. Nefes al. Baksana işte. Bak şimdi. Geliyor. Tek nefes. Bak kafa sesi. Ama renk çok güzel ya. You haven't breathed yet. I'm gonna take a breath. I took a sip. Maybe you can then. Müthiş. Abi bildiğim var ya yani şu anda çocuklar sanki bir sofrada oturmuşum yemek yiyor gibiyim Özgün ya. Gittikçe orada ağzım sulanmaya başladı abi bildiğin ben falan yapacağım yani.
Öf, 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 öf. Saçma sapan ya bu ne? Hiç sıkılma Eslem. Ben kafayı yiyorum şu anda. Al bakalım diyor. Olduğun gibi ol. Benden saklanmalar. Ama işte bu müziğin temeli gospel. Özgün. Sistemin temeli yani bu. İlahi gibi bir şey yani işte onlar için. Oy 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 oy. O kadar fazla teknik var ki hangi birini anlatayım abi. Bak şu yukarı çıkış var. Bak boğaza düşürüyor değil mi bunu? Bunu bilerek yapıyor. Yani bunu bu şekilde hıçkırarak alıyor. Kırılacakmış gibi. Bakın indi. Sonra nefes toparladı. Tam ses öne. Yani çok bilinçli. Hep duygudan duyguya, duygudan duyguya, histen hisse. Abi adamı durduramıyorsun ya. Bu ne be? Ay 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 ay. Ne kadar duygusal ya. Bu ne be? Bitmez abi. Aa devam ediyorlar Özgür. Abi herif öyle bir yardırdı ki. Şu ana tabii ne konseri. Bir de konserin tatlılığına bak Özgür. Bir piyano. Evet. Abi, bir piyano var abi. Müzisyenler öyle hayvan ki yani. O bunlar bayağı sohbetleri var. Bir de caz. Caz öyle bir alan açıyor ki başka bir müzik tarzında Tabii. bunu yapamazsınız. Bak daha Sol gibi bir sürü var Özgün. Bu. Daha Oo. Ya bu sadece Joel, bu birazcık soul'a da giriyor Özgün. Farklı bir tarzı da var. Yani skating var, swing var Çok. yani. Ya o serbestlik Tabii. o bambaşka bir şey. Baksana sohbet yani. Bu ne biçim ya abi? Hakikaten saçma sapan bir şey. Bunlar çok performans yapmış Özgün defalarca. Ya. Abi bu adam zaten Blind Audition yarışmaya da katılmış bu arada. Everything. Kendi kanalımı bilmiyoruz. Avery Wilson şarkıcı, söz yazarı, AV bir şeyleri var. 118.000 abonesi var bunun kanalı. Orijinal kanal mı bu? Onun adına açılmış bir kanal olabilir. İlginç. Ya bu çocuğa yazsak mı ya? Turaba söyleyeyim hocam. Bir dalalım ya. Çok acayipmiş çünkü yani. Hakikaten çok orijinal. Ben şöyle bilgilerini chat'e bırakıyorum Özgür. Tamamdır hocam. Bir kontrol edin. İlginç yani bu. Hakikaten çok acayip. Kaldık da. Gene takıldık. Yalnız ben Humayun tadı aldım onu söyleyeyim yani.
Çok çok güzel. Çok çok güzel. Hele o Şuşan'ın yukarı vurduğu an var ya. Abo. Abo. Türkiye'den uçakla 19 saat uzaklıktayım. Bir kere linkimi izleyin ne olur. Neredesin ya Masal? Masal Vera neredesin 19 saat? Nerede olabilirsin? 19 saat uzak nerede olabilir Özgün? İşte Avustralya falandır. Vallahi Ya da mı? Öbür tarafa bakarsak Alaska, Hawaii. Rock Phantom has been hiding his magic. Master in the House. EP 155. bölüm. Masal yaz. Avustralya diyor şu anda. Saat kaç orada? Avustralya. Onlar gece yarısı olması lazım. Evet, sen uyumuyor Önce musun? gece yarısı. Evet, güneşli olması lazım. Ha, Phantom of the Opera okuyor. Sen istemiştin bunu. Biz bunu izledik ya daha önce. Bir kere. Masal. Bu okuyucular şey mi peki? Operacı mı? Hiç ona benzemiyorlar. Tarzan'da kendi alanında ünlü olan daha fazlasını arayan 5 genç adam. Lee Song-gi, Yang Seo-won, Shin Song-rak, Kim Dong-gun, Chang Hong-go rol alıyor. Başarılı ustaları ne falan filan. Gece 11'e geliyor. Peki. Dursun şimdi burada birazcık dur. Leyla Rahimova özledim O Ses Türkiye 16 Aralık 2015. Geçsin. Hayır hocam bunlar oyuncular. Ha, Normalde oyuncu. böyle şeyler yapmıyorlar. Belli ama belli zaten belli. Yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme, bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Özledim teninin kokusunu, özledim, Nasıl okuyor? Aman ya Rabbi. özledim sımsıcak nefesini, Mesela burada aldığı pozisyona bakın. sımsıcak, Ağlara bak çatır çatır gümbür gümbür. Hem tam ses hem kenki eski tam önde. nefesini, özledim, Bir de Name. özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin, gözlemedim, can yoldaşım gelmedi. Aman! Özledim teninin kokusunu, özledim, Aman! nefesini özledim. İnanılmaz be. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin, gezmedim, can yoldaşım gelmedin. Gelmedin, gezmedim. Baya böyle tarzı da biraz Azerbaycan stili namelerle. Can yoldaşım Şaka gibi şarkıcı. İnanılmaz iyi bir şarkıcıymış tabii. Yani Leyla Rahimova sonra ne yaptı acaba? Çok fazla nefes alıyor ama dikkat edersin. Sesleri tam verebilmek için sürekli kesiyor cümleleri. Leyla Rahimova. Bilmirem. Bir sürü okuduğu şey var. Tabii bunlar kesin. gellerim yok ola. Yıllar içinde neler yaşadı acaba? Aa, başka bir programa daha çıkmış Özgün. Bayağı bütün yarışmaları gezmiş Leyla Rahimova. Sevilmeler çok zor. Sevdim ama sevildim. Ya burada tabii çok tiz yok bunda, bakıyor musun? Keskin bıçak. Kişi var ki ya. Bakın bu tam ses. Şundan sonrası tamamen kafa bölgesinin içinde tam ses. Bu. Bu çok acayip. Yarışmanın kalitesine bakar mısın Özgün? 2015. 10 yıl önce bu yarışma. Yani katılan şarkıcı kalitesine bak. Yani o kadar zor bir parçayı okuyor ki. Daha neler okumuş abi. Çıkmadığı yer kalmamış. Vazgeçtim Leyla İlkin Devletov. Aa, Olup ki aynı kişi mi? Leyla Rahimova. Bak bambaşka bir kaydını buldum Özgün. Çok merak ettim. Bu daha yakın. 2025. Hadi bakalım. Aa, İlkin Devletov'la beraber. Haydi. sevimli
Dur bakalım abi. Burası yanıyordur Özgün şu anda. Hii. Hem ilkin tenorların efendisi. Gelin adetme böyle sevimli dilberim. Gelin adetme Bu ne lan, bu ne? sevimli Akorlar falan. Oy. yollarını gözleyir intizar gözlerim Ergen dildar dağdan ağlıyor Ergen dağdan Şölen gibi, şölen. Gel ya da salma dilber ey vefa Allah. olup geçenleri her ne Ama bir de onun bak ne diyor, ağlayı dinle diyorlar. Ama bu çok güzel canlı be. Bilirim yar, bilirim her günah mendedir. Bilirim her günah mendedir. Garibim. Es. Bu parça nereye gitti? Dur bakayım. Bakayım. Bu bayağı erkek tonu ama ya. Şunlar ne varmış? Ağla. Bu da canlı. Yok, canlı değil bu. Bu stüdyo ama. Burada bayağı canlılar var da. Tüh be. Bayağı. Bir ucu sevda arzular yanında dökülen aynalarında gülen gülenler İlkinde öyle bir kadın tonunu okuyor abi. kararlı yatağımdasın kırk Hadi. yabancı vazgeçtim Direnişim. Tonlara bak. seni sevmeyi ağır ödüyorum vazgeçtim Akorlara bak. direnişim seni sevmeyi ağır ödüyorum. Hayvan müthiş çalıyorlar. Yüzü aşkı yitiriyor. Yüzündeki gök kuşağının arı rengi. Sabahlara yakın sessiz gelişlerin. Kararsız gibi kararsız karanlık. Bu ne? Nasıl 40 yıllık yabancı vazgeçtim direnişim seni sevmeyi ağır ödüyorum vazgeçtim Vazgeç. Nameler bile farklı. seni sevmeyi ağır ödüyorum vazgeçtim yana yana seni sevmeyi ağır ödüyorum vazgeçtim yana yana seni sevmeyi ağır ödüyorum vazgeç yüreğim Tabii şey... Aa bir saniye. düşlerimden yaralıyım bil Çift sese geçti ha. yerimden ben değilim Ne kadar yetenekli bir şarkıcıymış ya Leyla Reymenova. Hakikaten olağanüstü yetenekli ya.
Leyla Rehimova. Allah merak ettim. Yani Leyla Celil, Leyla Rehimova. Hiç kendisiyle bilgi de çok az ya, böyle bir biyografisi nedir falan filan dediğinde yok, bir şey bulamıyorsun internette. Değil mi? Yok. İfalar var sadece. Keşke kendileriyle ilgili bilgiler de olsa ama. Ha, kimdir? Sadece Milliyet'te var Özgün. Kimdir? Evet ya. Çok az bilgi var Azerbaycanlı şarkıcılar hakkında yani. 27 yaşındaymış o zaman. 5 yaşından beri müzikle ilgileniyormuş vesaire vesaire. Peki, çok acayip ama. Gerçekten bu seviye şarkıcılık. Evet, yayın finali yapalım mı? Çok güzel şarkılar var da hangisi birini yapacağım? Benden bir tane daha lazım. Judith Hill bekliyor. Agamrat, Simge Kalpsiz Biri, Berkin Yalçın, Asya, Rock, şu kayıt, Avustralya'dan bekleyen. Ama bunların şarkıcı olmadığı belli, çocuklar zaten. Yani. Bu opera tekniği değil yani. Biraz bekliyor ya, benziyor yani sadece. Bir sürü şey var. Hangi birini yapayım? Vallahi bitti enerjim. Benden buraya kadar. Çok uzun. Peki, benden bu kadar bugünlük. Gene bakarız. İyi mi? Güzeldi ya. İyi eğlendik be. Ha? Ne yapayım şimdi? Hangisine bakayım? Senin parçayı mı istiyorsun Berkay? Sen de şey atmışsın ama Berkay ya. Kapalı okuyorsun. Biraz da red. Berkay. Sen bir canlı yayınımıza gelsene bizim. Canlı canlı oku ha. İyi olmaz mı? Bence süper olur. Seni bak ben davet edeyim bir canlı yayınımıza. Özgün Günyar'a yaz Instagram'dan. Özgün bir haftaya öbür haftaya Berkay'ı canlı alalım, canlı canlı söylesin. Güzel Tamam çünkü hocam. yaptı müzik. için 26'sı için konuşalım. Aynen. Sevgili arkadaşlar, Luna'ya bayıldım. Simge 1 dakikaydı biliyorum ama bende artık kafa kalmadı. 1 dakika değil 15 saniye bile olsa çözemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hocam 20 dakika şu kadınla adamı yaptınız ama ne yapayım Eslem? Sevdim. Çok sevdim. Sevdim. Çok sevdim. Tanıdım aşkın en saf halini. Gecelerce yanaktım aşağıyı boş evi. Uzanamadı ah elim telefona. Defalarca hep gidip geldi. Yenik düştüm kendime göre. Görüşürüz. Bye bye. Özgüncüm görüşürüz. Gizemcim bay bay. Hepinize iyi günler. Herkese Görüşmek üzere hocam. iyi haftalar. Bay bay. İyi hafta sonları diliyorum. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid